Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir canlı yayınla daha karşınızdayız dostlar. Yine gündem oldukça yoğun, bayağı bir haberimiz birikmiş durumda arkadaşlar. Neden her gün Arda Güler, neden her gün Real Madrid abi? Çünkü çok fazla haber var. Haber olmasa tabii biz de video yapmayız. Çünkü çok fazla haberleri olduğu için yapıyoruz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Birer like atarsanız çok çok sevinirim dostlar, kanalımızın gelişmesi için. Yarın maç Real Sociedad'la Real Madrid arasında olacak. Bernabeu'daki ilk maç yeni sezon La Liga'da arkadaşlar. İlk maçı deplasmanda oynamıştık biliyorsunuz. İkinci maç olarak ama ilk maç Real Madrid kendi sahasında oynuyor arkadaşlar. Bakalım taraftar önünde nasıl bir futbol sergileyecekler. Mourinho'nun basın toplantısı var. Ona bakacağız. Vinicius Junior, Arda Güler gerilimi var. Ben bunu zaten maçı izlediğimiz anda söylemiştim. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Arda'nın Mbappe'ye attığı pastan sonra Bellingham ve Vinicius Junior'un Arda Güler'e söylendiği bir pozisyon vardı. Ve bu Schalke maçında da olmuştu. Orada da bahsetmiştim bunu. Bunlar yeni olan şeyler değil aslında arkadaşlar. Ki bunu fark etmem de bunlar İspanyol basını falan yeni görüyor olabilir de maçın anında gördük biz bunu. Evet, maçtan bahsettik. Şöyle Mourinho'nun açıklamalarıyla gireceğim. Sonrasında arkadaşlar Vinicius Junior detayına gireceğiz. Mourinho, Bellingham, Vini ve Mbappe'yi dengelemek bir sorun mu? Bir sorun yeterince iyi olmayan oyunculara sahip olmak ya da sakat oyuncuların olmasıdır diyor. Sadece ikisini tercih eder miyim? Hayır, üçünü de istiyorum. Getirdikleri pozitifler, insanların taktikleri açısından getirdiklerini düşündükleri herhangi bir negatifin büyük ölçüde üstün geliyor diyor arkadaşlar. Tabi çeviriler biraz garip. Üç oyuncuyu aynı anda sahada istiyorum diyor Mourinho. Eğer Vinicius Junior'u tekmeledikleri gibi beni de tekmelemek isterlerse belki bir dakika sonra bana kırmızı kart verirler diyor. Bu arada Vinicius'un pozisyonu arkadaşlar, pozisyon hatırlıyor musunuz bilmiyorum, tekme yemişti yerdeyken. Hatta ben maç esnasında kırmızı bu pozisyon demiştim. O da aynısını diyor. O zaman bana da tekme atsınlar diyor. Kim kırmızı yiyecek diyor abi. Mourinho, Endrick hakkında da konuşmuş. Endrick'i o kadar çok kulüp istedi. Ben onun gitmesini istemiyorum. Onu beğeniyorum, onunla çalışmak istiyorum ve onun kalmasını istiyorum diyor. Daha arkadaşlar bu oyuncular bir de sakat. Bu oyuncuların düzeldiğini hayal edin. Tchouaméni mesela sakat. Bu da düzelecek. Çok şişik. Ve hala iki tane de oyuncu istiyormuş arkadaşlar. Real Madrid iki tane futbolcu transfer etmek istiyor. Ona da geleceğiz. Mourinho'nun zaten basın toplantısında da söyledi. Mourinho Tchouaméni sakatlığı tekrar nüksetmedi diyor. Dünya Kupası'nda sıkıntı yaşadı ve kalmak için kendini riske attı. Henüz %100 hazır değil diyor ve oynamayacak maçta büyük ihtimalle. Valverde onun sağ bek olarak oynamasını beğenmiyorum diyor arkadaşlar. Sağ bekte istemiyorum ki zaten Trent ve Dumfries var sağ bekte. Orası olmaz gibi gözüküyor. Selamlar selamlar selamlar. Mourinho oyuncularımın maç içinde uyum sağlaması gerekiyor. Eğer biri 6 numaranızı adam adama marke ederse ne yapacaksın? Topa dokunuş sayısı 70'ten 20'ye düşer. Diğer oyuncuların da katkıda bulunması lazım. Şimdi ben burayı okuduğumda şöyle düşünmüştüm. 6 numaradaki adam kimdi? Bernardo ve maçta etkisini görmedik biz Bernardo'nun. Bernardo mu savunulmuş acaba burada? Hani diğer oyunculara mı suç atılmış? Hani Bernardo marke altında kaldı. Diğer oyuncular yardım etmedi gibisinden mi söylemiş acaba? Bilmiyorum. Vallahi bilemiyorum. Mourinho, Bellingham. Onu orta saha onu onu bir orta saha oyuncusu olarak görüyorum ve tam rolü maça bağlı olacak. Maçtan maça mı değişecek diyor acaba bilmiyorum da. Ama sadece orta saha oyuncusu olarak görüyorum diyor. 10 numara olarak görüyorum diyor. Transfer piyasası, evet, transfer yapacak mısınız sorusu geliyor. Kapalı ama açık diyor. Belki son dakikalarda bir transfer olur ya da bir oyuncu için inanılmaz bir teklif alırız. Belki bir oyuncu mutsuz olduğunu söyler ve ayrılmak ister. Ne olacağını asla bilemezsiniz diyor Mourinho arkadaşlar. Ve almak istedikleri iki tane bölge var. Çok gariptir. Orta saha istiyor. Birazdan onun haberine de geleceğiz. Ben önceden söyleyeyim. Bir tane orta saha istiyor. Hala bu kadar şişmiş bir orta saha rotasyonunda, kadrosunda. Hala bir orta saha istemesi. Alın abi, alın ya, alın, bol bol alın. Hatta Mastantono'yu falan geri çağırın. Modric'i Milan'dan geri alın abi. Alın, bir herkesi getirin ya. Beni de alın. Sizden de alsın birkaç kişiyi.
Evet, Alper Bey WhatsApp şeyimizi paylaşıyor. WhatsApp linkimizi paylaşıyor. WhatsApp kanalımıza katılırsanız arkadaşlar her şeyden haberdar olabilirsiniz. Mesajı da sabitleyeyim ben şöyle. Evet evet, Cross'u geri getirin abi, ciddi anlamda getirin. Olmuyorsa getirin abi. Aleykümselam. Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Vallahi neden herkes Vini'yi pışpışlıyor ben de anlamadım. Yani tek sorun Arda'nın Vini'ye pas vermemesi mi? Ya tek abi, en büyük sorun Vini'nin kendisi zaten. Gol atamayan, 15 top kaybıyla oynayan, tek maçta 15 top kaybı ne demek arkadaşlar? Bakın şu senaryoyu bir ailesenize. O Arda Güler'in 15 top kayıplı bir maçını ailesenize. Sizce ikinci yarıya çıkabilir mi ya da 5 dakika sonrasında oyunda kalabilir mi ya? 15 top kaybı. Arda Güler'in ilk yarıda 15 top kaybı yaptığını hayal edin. İkinci yarı ikinci yarı devam eder mi oyuna sizce? Abi sözleşmesi askıya alınır, feshedilir. Bak Arda'nın sözleşmesi feshedilir. 15 tane top kaybı yapılsın. Bak sözleşme feshedilir abi. Bak bu kadar diyeyim. Geçtiğimiz sezonlarda Mbappe el kol hareketleri yapıyordu, söyleniyordu. Şimdi Vini başladı. Biri bitiyor, biri başlıyor. Ya Vini sana bugün Shorts videosu da yaptım abi bununla alakalı. O birazdan en son o Shorts videosunu da atarız, onu da izlersiniz. Abi Manchester City maçında sana 5 tane aldı at dediği pas var. Açın izleyin abi, bu yayından sonra açın Manchester City Real Madrid maçının özetini izleyin abi. Arda'nın paslarını, Vini'ye attığı pasları bir izleyin, inanılmaz. Aldı at pası hepsi. Hiçbirisini golle sonuçlandıramadı Arda. Vinicius. Mbappe artık yapmıyor, evet, çünkü Arda'yı yanına aldı o. Mbappe'yi kıskanıyor diye Arda'ya sarmış olabilir mi? Olabilir tabii ki de. Neden? Her şey olabilir. Bunlardan her şeyi bekliyorum artık. Real Madrid içindekiler sizin çok daha rahat ve sakin olduğunuzu söylüyor. Evet, Mourinho'nun beklediği şeyde gelmiş. Mourinho hemen ayıkıyor burada. Demek kulübün içinde bir kaynağınız var. Bunu bilmek iyi oldu diyor. Ee, Şeyden bahsediyor. Köstebek arıyor ya Mourinho. Çünkü ona bir görev daha verildi. Köstebek arıyor arkadaşlar. Skolomanya. Bence o top kaybı olayı farklı. O maç içinde 11 top kaybı yazıyordu. Arda kadar top kaybı yaptı mı bilmiyorum. Hocam, Fotmob'u açtık, birlikte baktık. Maç canlı yayında birlikte izliyoruz ya. 15 tane top kaybı var Vinicius Junior'ın. Abi Vinicius Junior en son Şampiyonlar Ligi'ni aldıkları seneden sonra bitti. Ballon d'Or'u alamadıktan sonra bitti Vini. Çok iyi futbolcuydu ama bitti. Yok yani. Çok erken bitti aslında. 26 yaşında mı? Bitti. Transferde de devam ediyoruz demişti. Her maçtan önce hakemlere güvenirim diyor. Bugün bir hakemin Negreria'nın arkadaşı olduğunu düşünmüyorum diyor. Espanyol sahip olmadığımız bir yoğunluk seviyesinde sahaya çıktı. Beklemediğimiz bir, öyle yanlış çevirmişler herhalde. Hani beklemediğimiz şekilde e, böyle iyi oynadılar diyor. Oyuncuların oynaması gerekiyor ve oynamak tam forma oyuncuların oynaması gerekiyor ve oynamak tam formda dönmeyi hızlandırıyor. Evet, oynaması gerekiyor oyuncuların. Kim oynayacak? Daha hala transfer istiyor. Kim nerede ne zaman oynayacak yani? Nerede oynayalım? Kendi aranızda bari 11-12 halı saha maçı falan ayarlayın abi. Her akşam orada da oyuncular oynasın da alışsınlar yani. Bu ne ya? Evet, Vinicius Junior'a son maçtaki tekme kırmızı kart olmalıydı. Buna katılıyorum ben de. Kırmızıydı yani. Mourinho, Vinicius Junior hakemler tarafından çok farklı muamele görüyor. Oyuncular Vini'ye 10 faulden sonra kart çıkmadan hakaret edip zorbalık yapabileceklerini bildiklerinde o sınırı zorlayacaklar. Abi Vinicius Junior da biraz aranıyor, ben onu söyleyeyim yani. Ya Vinicius Junior geçemedi, hani oyuncu geçemedikçe, çalım atamadıkça, pozisyona giremedikçe millete sarmaya başlıyor. Diğer oyunculara, tribünlere sarmaya başlıyor. Kafası hiçbir şekilde sahanın içinde, takımının içinde olan bir oyuncu değil bence. Hiçbir şekilde sahanın içinde değil. Sürekli işte ben tribüne laf atayım, oraya döneyim, şuraya döneyim, onu kızdırayım. Ya kendisi yapıyor abi. Niye kimse başkasına yapmıyorlar bunu? Neden başka bir siyahi futbolcuya yapmıyorlar, öyle söyleyeyim. Niye yapmıyorlar abi? Ya bu arada bunlar birbirine de pas atmıyor arkadaşlar. Şimdi Vinicius Arda'ya vermiyor bazen. Vinicius Mbappe'ye vermiyor. Mbappe kimseye vermiyor zaten. Ya Bellingham da yeri geliyor kimseye vermiyor. Kendi oynuyor ama çok garip. Bilmiyorum ya.
Taraftarları yeniden takımın ve kulübün arkasında almak en önemli şeylerden birisidir. Ha, buraya da geleceğim abi. Burayı da bekliyordum sabırsızlıkla. Taraftarların hepsini arkasına aldığını düşünüyor Mourinho o Espi'nin golündeki galibiyetten sonra. O maç 1-1 bitseydi sen şu an böyle bayağı bir sallandırıyorlardı seni ipte, onu söyleyelim. Aynı şekilde Arda gibi ama Arda gibi iyi oynayan bir oyuncuyu alamaz, yapamaz bunu. Ben sana bir şey diyeyim mi? En yürekli Alonso'ymuş lan. Vini'yi çıkarttı adam. Bak Alonso Real Madrid'i Enrique gibi Avrupa'nın zirvesine taşıyacakmış bence bak. Bak bunu kimse yapamadı. Bak bunu hiçbir hoca yapamadı. Şey çıkarabiliyor muydu ya Ancelotti? Çıkarıyor muydu, hatırlıyor musunuz? Benim kafa artık hatırlamıyorum oraları. O kadar çok olaylar geçiyor ki artık böyle, bir de ben bunların içeriklerini ürettiğim için arkadaşlar. Seni Arda'nın zabıtası atayabilsek güzel savunursun hocam. Babası hafif kalıyor sanki bir tık. Valla babasının da Ümit abinin de şeylerini haberini yaptım sabahki videomda. Dünkü videoyu izlediniz bilmiyorum. Arda Güler'in babası konuşma yapmış. Hiçbir şekilde Arda'nın üstüne gitmiyoruz demiş. Serbest bıraktık demiş. Evet, taraftarlar arkasına aldığını düşünüyor. Bir iki mağlubiyetten sonraki olacaktır. Bak mesela Arda'yla Vini patladı gibi gözüküyor şu an şeylerde. Ve maç içinde Mbappe ile de yine tartışmaları oluyor Vini'nin. Bellingham da birileriyle Bu arada Bellingham Arda'ya çok güzel davranıyor. Yedek kulübesinde otururkenki görüntüleri var. Çok güzel davranıyorlar. Yok, Ancelotti Vini'yi hiç çıkarmadı. En iyisi Alonso'ymuş hocam o konuda. Abi 2-3 haftaya bunlar belli olur. 2-3 haftaya patlar bu takım, onu söyleyelim. Eski sistemine gider yani. Bu arada like atarsanız seviniriz dostlar. Tekrar hatırlatıyoruz. Unutuyor olabilirsiniz. Destek oluyor da bize. Evet, taraftarları bak bunu unutmayın arkadaşlar. Bu taraftarları arkasına aldığını düşünüyor. Bak şansa bala Espi'nin golüyle yendiniz, kurtuldunuz. O Arda olayından bile bak. Hala bak maç kaç gün oldu? Bir diğer maç geldi. Hala Arda Güler olayları konuşuluyor. Güzel. Yani uyumayan bir kitle de var aslında. Mourinho, Espi, Mbappe bir arada oynayabilir mi, olabilir mi diye soru geliyor. Onları birlikte görebiliriz. Ya da Endirik ile. Carlos'un farklı bir profili var. Espanyol maçının gidişatına mükemmel uyuyordu. Vallahi mükemmel uyuyordu değil, sen şansa bala bak. Abi ne? Ben taktik olarak aldığını düşünmüyorum bu arada. Taktik olarak aldığını asla düşünmüyorum. O anda Carlos'un rakibi boğmak için önemli olabileceğini düşündüm. Baba sen bak gerçekten o maçı kazanmak istiyorsa Mourinho istiyor, yani öyle bir isteği olduysa da abi Vinicius Junior'ı 60'ta alman lazım. Bak ilk olarak Vinicius'u alman lazımdı. Attı tuttu diyelim, evet Samet hocam kesinlikle. Attı tuttu. Ee, ne diyordum ya? Boş, evet çok boş konuşuyor da Vini'yi alması lazım. Ya Vini'yi aldı. Bak Vini'yi alsaydı, ben dedim bak maçı canlı izlerken de hani biliyorsunuz birlikte izliyoruz maç canlı yayından arkadaşlar. Yani Vini'yi alsa, bak Vini'yi alırsa harbi hoca diyeceğim dedim. Bak Vini'yi alsın şu oyundan, gerçekten Mourinho inanılmaz, bak gerçekten bu takım için önemli bir hoca. Çünkü çok belli, bariz belli. Real Madrid'in el freni Vinicius Junior. Olmuyor yani, bütün ya abi bir tane faydalı bir tane hareketi olur mu ya bir adamın? Bir tane ya, bir tane. Bak bir tane faydalı hareketi olsun. Yok, alırsa dedim harbiden ayakta alkışlayacağım. Adam gitti ilk Arda'yı aldı ya, böyle bir şey olabilir mi abi? Ya iyimser düşünen arkadaşlar da var. İyimser düşünen arkadaşlar çok var. Yani diyorlar. Ya işte Arda çok fazla kilit pas atabiliyor ya. Bir sonraki maça da onu saklamak için Arda'yı dinlendirdi. Arda onun için çok önemli olduğu için, Arda'yı çok sevdiği için onu sakatlanmasın diye aldı. Arkadaşlar spam atmayalım chat'e. Arda'yı aldı. Çok seviyor onu. Arda'yı çok sevdi. Abi böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Arda o kadar pas attı ki başaramadılar. Arda'yı o yüzden aldı. O bak, düşünceye bak. Bak Arda o kadar çok fazla kilit pas attı. Onlar atamadı ki Arda'yı oyundan aldı. Daha fazla kilit pas atsın bir sonraki maça diye. Abi bu kadar yok. O kadar polyana olmayalım. Vallahi o kadar polyanalıktan keşke biraz da bize gelse, mutlu bir hayat yaşıyor oluruz zaten. Bu kadar her şeyi takmıyor oluruz. Ya kardeşim, seni bir şöyle yarım saatliğine seni bir engelliyorum.
100 tane mesaj attım buraya ya. Şöyle sen bir yarım saat parmaklarını dinlendir kardeşim benim. Evet, Carlos'u aldım mı aldım diyor, bakalım. Carlos Espi gibi bir devin olması her zaman iyi bir şeydir diyor Mourinho. Tabii ki de dev pivot santrforların olması etki yaratır. İşte Edin Dzeko gibi, Koller, Peter Crouch, Zlatan, Haaland gibi pivotların olması tabii ki de iyidir. Takımların çözümleri olmalı. Kesinlikle, evet, 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 evet. Çözümleri olmalı Mourinho, evet. Bir takımın taktiği olmalı. Sadece önde pres bir taktik değildir. Bir bir bek bir bek. Ama bugün kanat olarak oynayabilir. Ya da Trent gibi ki o merkezi oynayabilir. Onlara bir numara atamak istemiyorum. Maçlar sırasında işler daha az tanımlı hale geliyor diyor arkadaşlar. Herkes her an her yerde oynamalıdır diyor. Öyle bir oyun, futbol yok bence. Her yerde oynarım, her yerde oynarım diyen topçudan topçu olmaz mesela arkadaşlar. Ben her yerde oynarım hocam. Tamam, sen geç kardeşim. Mesela bitti o. Ben her yerde oynarım hocam. Aynen. Maradona şey bu. Hepsinin birleşimi. Valverde onu sağ bekte oynattıklarında hoşuma gitmiyor diyor arkadaşlar. Bu milli takımıyla ve geçmişte oldu. Hem milli takımda oldu hem de Real Madrid'de kim yaptı bunu? Alonso yaptı değil mi? Alonso sağ bekte oynattı. Bana göre bir orta saha oyuncusu daha profesyonel ya da daha hareketli olabilir diyor. Ama sağ bekte de iyiydi ya. Salih, bugün gergin gibisin. Yok hocam, gergin gibi değilim. Neden her zaman böyle söyleniyor? Mourinho, genel halkın tepkisi kontrol edilebilir. Vinicius'un rakip taraftarlarla ilişkisi iyileştirilebilir. Ama tekmeler, hakaretler, saldırganlık bu hakemin suçu. Adaletin yerini bulması gerek. Eğer ben tekmelenirsem kişiliğimle hakemin görevi oyuncuları ve oyunu korumak, rakip taraftarla ilişkisini iyileştirebilir. Abi sen değil miydin? Bak şimdi Vinicius Junior avukatı olmuş Mourinho. Şey değil miydi ya, Prestiani olayında Prestiani olayında sen şey yapmadın mı ya? Prestiani olayında Prestiani'yi tutmadın mı abi? Bu adama bildiğin ırkçılık yapıldı, yani bildiğin bir hayvan ismi söylendi yani. Ve sen ne dedin? Hey Vinicius, öyle gol sevinci yapamazsın. Hiçbir takım taraftarının önünde öyle bir sevinç yapamazsın. Bunu hak ettin demedin mi? Seni Bernabeu'ya almadılar mı? Almadılar değil mi? İçeride yani e, otoparkta otobüsün içinde izlemedin mi rövanş maçını sen? Savunmadın mı oyuncunu? Şey diyor, açıklaması da şey. O zaman o benim oyuncumdu, onun yanında durdum. Şimdi Vinicius'un yanına geldim, onun yanında duruyorum. Abi sen harbiden, Meltem Hanım da söyledi, bu kalemunsun yani o zaman. Bakın, geçmişte söylediğiniz şeyler önünüze çıkar arkadaşlar. Geçmişte söylediğiniz şeyler önünüze çıkar. Vallahi Arda'dan bahsetmeyip divalara övgü yapılan paylaşımlara Arda yazıp alkış emojisi ekliyorum. Arda Arda. Vallahi hocam biz de sosyal medyada çok fazla çalışıyoruz. Müjdat hocam. Seviyoruz seni de. Yorumların bizler için değerli. Her zaman izliyoruz. Her sosyal medyanın her yerinde arkadaşlar, elinizden geldiğince, bak kendim için bir şey söylüyorum, gidin Arda'yı savunun diyorum. Gelin benim sosyal medya Instagram'ımı takip etmeyin, edin demiyorum. Gidin abi Arda'yı takip edin. Edin birilerini. Biz çünkü desek de olmuyor zaten. Bak, like atın diyoruz, o bile olmuyor. Canınız sağ olsun, yapacak bir şey yok. Hocam kusura bakmayın ama yukarıda yazdığınız mesajın ne anlama geldiğini anlamadım. Demin senin yazdığın mesajı spamlayan. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar, çok garip garip şeyler dönüyor. Mourinho da bir o tarafta bir bu tarafta. Ee, Hiçbir, yani sen haklı olanın yanında durmuyorsan eğer, geçmişte Vini'nin yanında durmadığın gibi şimdi mesela da Arda iyi oynayıp Arda'yı çıkarmıyorsan, yine çıkarıyorsan ve haklı olanın yine yanında durmamış oluyorsun. Divalara, egolara yenik düşüyorsun. Onları şapır şapır yalıyorsun. O dil kurur abi, söyleyeyim, o dil kurur. O dilinde o çok yaladığın divalar keser o dilini. Bak, bunun dilini ilk kim keser biliyor musunuz? Mbappe kesecek. Bak, Mbappe Arda'yı Mourinho'nun görev verdiği sağ taraftan alıp orta sahaya koydu. Öyle bir güç var Mbappe'de. Doğru olanı mı yaptı? Evet. Evet, doğru olanı yaptı. Olması gereken yere koydu. Komutanımdır o benim.
Geçtiğimiz sezonda full ona giydiriyorduk. Arda'ya el kol yaptığı için. Doğru yere aldı. Doğru yere aldı. İlk onu bak onu da yalayacak. Onu da yalıyor. Onun yani ilk belki de Mbappe kesecek o dili. Söyleyeyim ben. Yani bu kadar da sert konuşayım yani bu konuda. Mourinho'dan hiçbir halt olmaz. Sezon sonu gönderilir. Daha şimdi Vinicius olayına gireceğiz arkadaşlar. Yarın ilk ev sahibi maçımız ama bu 19 maçtan biri. Her puan önemli. Amaç saygı duyulması gereken bir takıma saygı göstererek kazanmak. Onlar bizim için zor bir maç. Onlar bizim için zor bir maç haline getirecekler bu maçı diyor. Kim için diyor? Real Sociedad için diyor. Taraftar önünde bakalım neler olacak. Bernabeu'ya dönüş. Bernabeu'nun beni herhangi bir özel şekilde karşılamasını istemiyorum. Tabii efendim. Fenerbahçe geldiğinde ne demişti? Bu forma artık benim derim. Fenerbahçe forması artık benim derim. Derim. Orada o karşılanma falan hoşuna gittiydi. Yine aynı şeyleri bekliyorsundur bence. Takımı sahip olduğu tutkuyla karşılamalarını istiyorum. O tutku geçen sezon zor bir dönemden geçiyordu. Vallahi o zor dönemden geçilen olayların hepsini sen şu an takıma yaşatıyorsun. Ben sana onu söyleyeyim bak ne diyor. Bak arkadaşlar çok derin şeyler aslında. E, O tutku hani takımın tutkusu, taraftarların tutkusu takıma olan geçen sezon zor bir dönemden geçiyordu. Sen yani Arbeloa o divaları yalaya yalaya buna sebep olmuştu. Bütün taraftarlar işte senin şu an yaladığın o divalar var ya o divaların hepsine ıslık yağmuruna tuttu. O divaların hepsini. Sen şimdi aynısını yapıyorsun. Ya işte bak bu burada patlayacak olan ve bu arada İspanyol taraftarlar falan da çok farkındalar. Vinicius Junior'ın bu kadar ım, etkisiz olduğunu, faydasız olduğunu. Bu arada Vinicius Junior satılmayacak konumda değil arkadaşlar. Vinicius'u zaten bedava gitmesin diye sözleşmesini uzattılar. İpin ucunda sallanıyordur Vinicius Junior. Bu şekilde devam ederse bir sonraki sezon göremeyebiliriz Vini'yi. Arabistan'a direkt satarlar. Hiç beklemezler. İnşallah yaparlar bu arada. Hani inşallah buna yormuşlardır. İnşallah bunun için bu sözleşme uzatılmıştır. Kim alır onu şu an? Valla aynısını Canizares söylemiş ona da geleceğim. Canizares eski kaleci biliyorsunuz Arda'ya da bir laf sokmuştu ama Vini'ye de laf sokmuş aldık onu da. Şimdi zor bir dönemden geçiyor. Sen de o zor döneme aynısını yaşatacaksın söyleyeyim Mourinho. Aynısı. Aynısı ya. Evet gelelim o konuya gelelim. Gelelim şapşike gelelim. Gelelim kelebeğe. Espanyol maçında Arda Güler topu ona yeniden Mbappe'ye pas verdiğinde Vinicius Junior memnun değildi. Arda lütfen bir kere bana ver. Adamım kahretsin her zaman aynı şey. Ulan sana atmıştır bu. Bak sana pas atmıştır. Sana pas atınca Mbappe köy yılanı gibi bakmıştır. Mbappe'ye atınca sen köy yılanı gibi dilini yapıyorsun. Durun yaptırmayın bana. Yani dilini çıkarıyorsun herkese. Özellikle Arda'ya çıkarıyorsun. Geçtiğimiz sezonda zaten bunu Bellingham'la da çok tartışmıştı bu ikisi. Sonra Mbappe ile de tartışmışlardı. Sana 3-5 tane pas atmıştır. Yine ezmişsindir o topu. Bak ezmişsindir o topu. O topu gidip cayır cayır ezmişsin. İki üstünde dönmüşsündür. Adamın içinden geçmeye çalışmışsındır. Casper gibi. Bir şeyler yapmaya çalışmışsındır. Olmamıştır. Arda da demiştir ki lan ben bunu atacağıma giderim komutana atarım. Komutan da gider gol atar bir tane asist yazarım demiştir. Bakalım. Yani sana abi ya ben milyonlarca pasını sayabilirim ya buna bak. Direkt Manchester City maçı zaten geliyor. İnanılmaz. Marsilya maçında Arda bunun önüne bir top attı. Kamavinga'nın topuk pasıyla bak hala aklımda o sekanslar. Kamavinga buna topukla bırakıyor Arda'ya. Arda direkt sol ayağıyla önüne atıyor. O da gidiyor Mbappe'nin önüne çıkarıyor. Mbappe gol atıyor. Golü hatırladınız mı bilmem. Schalke maçında da attı. Mbappe'nin önüne attı Arda yine. Mbappe içeri girdi. İçeride Vinicius vardı. Önüne çıkarttı. Hah evet Ferencvaros ona da geleceğim. Ee, içeri çıkarttı Schalke maçında karşı karşıya. La gitti kaleciyi vurdu ya. Bir dışarı attı. Bir şey yaptı. Anladın mı? Ferencvaros maçı. Abi trivela pas ayak dışı.
50 metrelik pas attı ve bak top öyle bir top atıyor ki. Bak, onlar da haklı arkadaşlar. Ya o kadar güzel pas atıyor ki adamlar paylaşamıyor. Ya bana da at, ben de tatmak istiyorum. Hani ben de senin asistlerine dahil olmak istiyorum. Yani böyle de düşünüyor olabilirler. 50 metrelik inanılmaz önünde ölecek bir pas atıyor. Tık kaleciye. Tık oraya. Tık avuta. Sonra bir tane daha pas vardı. Endrick'e gitti o pas. Endrick de mesela o pas globale düştü direkt. Kevin De Bruyne pas atmıştı. O pas da heba oldu. Mesela çok güzel giden pasları var. Yani heba olan çok pasları var. 70 tane gol pozisyonu üretmiş arkadaşlar. 70 gol pozisyonu ne demek? İşte o 50 metrelik attığı trivela pası Ferencvaros maçındaki pas. Ve bu 70 tane asiste bedeldir. Arda'nın 15 asisti mi vardı arkadaşlar? 70 asisti olabilirdi tek bir sezonda. 15 asist, 13 asist, 14 asist neyse hatırlamıyorum. Ya Arda'ya da şimdi geleceğim, Arda'ya kızacağım. Ya geçtin orada Ronaldinho çalımı. Bu pozisyondan bahsediyorum. Bu pozisyonu hatırlıyorsunuzdur. Ronaldinho gibi adamın üstünden topu aşıttırdı. Tekrar koşu yapan bak. Ama Arda neden Mbappe'ye attı? Bunu bak unutmayalım. Arda neden Mbappe'ye top attı? Sadece tek koşu yapan Mbappe'ydi o pozisyonda. Arda diyorum ya, arkada da gözü var. Açın izleyin abi, yayından sonra yine açın izleyin pozisyonu. Koşu yapan kim var o pozisyonda? Köy yılanı gibi ayağına top bekliyorlar. Oturmuşlar orada. Bana pas at, bana pas at. Koşu yapan kim var abi? O pozisyonda Mbappe'ye atma abi, git kendin vur. Adamın üstünden aşıttırmışsın. Mükemmel bir görüntü, anladın mı? Skills videolarına ekler herkes. Deli gibi edit yaparlar. Ki Mesut Özil editi yapılmış o çalıma. Tam topun üstünden aşıttırıyor. Top tam aşağı düşecekken Mesut Özil oluyor orada falan. Bilirsiniz, görmüşsünüzdür. Çevir abi, Gürcistan'a attığın gibi vur. Galler'e attığın gibi vur abi. Vursana. Sen konuşul abi. Sen 7 tane kilit pas attın da ilk sen çıktın lan oyundan. Evet evet, o editi Arda beğenmiş, ben de gördüm. Abi git o golü sen kendin at. Mükemmel bir skills videosu gelsin orada, anladın mı? Deli gibi edit yaparlar sabaha kadar onunla. Niye pas attın ki orada? Bu kadar da kendine odaklama sen de abi. Odaklama. 7 kilit pas attın, ilk seni aldılar oğlum. 7 tane kilit pas attın Arda. İlk seni aldılar. O çalım atmışken devamında çek vur abi, kim pas atsan da oğlum, sana baksana haber oldun. Bak pas attın. Delireceğim ya. Bak pas attın abi. Bak pası attın. Yine olay oldun. Kötü oldun ulan. Bak hem pas attın. Kilit pas sayıldı. Oyundan alındın. Pas attın. Vinicius haber oldu. Asmaz hep bütün herkes yapıyor şu an haberini. Çek vur abi, çek vur. O zaman yine kızacaklar. Şut vursan da kızıyorlar. Pas atsan da kızıyorlar. Git kendin vur abi o zaman. Vallahi git kendin vur. Ne diyeyim ya. Arda'yı değil, Arda'nın paslarını paylaşamıyor. Arda'nın hiçbir şeyini paylaşamıyorlar. Şut çekmesini de paylaşamıyorlar. Pas atmasını da paylaşamıyorlar. Lan oğlum, bu kadar bencilliğinizde yüzmeyin ulan. Lan bu kadar kendinizi bir yerde büyük görmeyin ulan ya. Vinicius Junior Real Madrid'in son maçında Arda Güler ile ilgili hayal kırıklığı yaşadı. Ya oğlum, biz seninle ilgili 3 sezondur hayal kırıklığı yaşıyoruz. Git artık git. Arda Vinicius'a yerinde Mbappe'ye pas vermesini seçtiğinde Türk Yıldız akıllıca bir takım odaklı karar verdi. Ve bu Vinicius'un şu şekilde seslenmesine yol açtı. Arda topu bana pasla, bana pasla, hep aynı şeyi yapıyorsun. Hep Mbappe'ye atıyorsun. Arda Güler sadece takım için oynuyor ve en iyi seçeneği arıyordu. Vinicius'u görmezden gelmiyordu. Vizyonu, özgüveni ve takım arkadaşlar için yaratma isteği. Real Madrid'in ona neden bu kadar güvendiğini gösteriyor. Şimdi büyük soru şu. Vinicius'un Arda'ya karşı bir şeyi mi var? Yoksa bu sadece hayal kırıklığı ve büyük bir maçın rekabetçi duygusu mu? Hani duygusallıktan dolayı mı bunu yaptı diyor. Yoksa Vini'nin Arda'yla gerçekten bir husumeti mi var? Arda'yı mı hedef almış? Ve bunu kaç maçtır yapıyor? Oğlum, sana bütün topları sana atmak zorunda değil bu takım. Ki bak, sen sonuca gidebilen bir adam olsan, sonuca gidebilen, üçüncü bölgeye topu taşıyıp o topu ağlara gönderebilen ya da pozisyona girebilen bir adam olsan, adam geçebilen bir futbolcu olsan, sana zaten atar adam o pası Arda. Arda attığı pasla kendisini de parlatıyor aslında. Sana attığı zaman parlamıyor abi, sönüyor.
Fotoğraf çok kaba. Evet. Görünmesin. Şöyle geçeyim abi orayı da. Hediye fikirleri teşekkürler. Geçen sezon Arda'yı oynatmamak için yarışanlar bu sezon onunla oynamak için yarışıyor. Demek ki neymiş? Her kuşun eti yenmezmiş. Evet, geçen sezon bu arada Mbappe arkadaşlar geçen sezon Arda Güler'e selam vermeyen bir adamdır bak. Arda Güler'e e, asla Arda mesela gol atar yanına gider Mbappe falan yapar yani. Şimdi Arda nasıl bak şey yapıyor, Arda ile nasıl muhabbetler. Bunu şey diyen var bana, ben böyle söyledim diye bana tepki gösteren 2-3 kişi gördüm ben. Kardeşim Arda çok yıldız bir oyuncu. Sen Mbappe'nin Arda ile konuşmasını yüceltemezsin. Bak kardeşim benim. Bak güzel insanlar. Ee, Görüşlerimiz farklı olabilir ama bir gerçeği atlamayalım. Ne kadar sevmiyor olsam da benim sevmediğimi biliyorsunuz Mbappe'yi. La Liga'da gol kralı olmuş. Aynı sezon içerisinde Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı olmuş. Aynı sezon içerisinde Dünya Kupası'nda gol kralı olmuş. Aynı sezon içerisinde Dünya Kupası'nda en çok gol atan futbolcu rekoru kırmış bir adamdan Arda Güler'e yapılan sohbetler, muhabbetler, Arda Güler'le bir şeyler paylaşıyor. Arda Güler'le bir taktik paylaşabiliyor olması bile Arda 21 yaşında dünya futboluna damga vurmuş Mbappe ile bunları konuşuyorsa Arda'yla Arda'da bir şey vardır. Ben Mbappe'yi sevmiyorum ama her kulvarda gol kralı olmuş bir adama hiçbir şey diyemezsin. Arda da yıldız bir oyuncu. Lan yıldız zaten Arda. Arda zaten belki La Liga'da Arda parlattı Mbappe'yi. Bütün asistlerini ona o yaptı zaten. Arda zaten yıldız. Ama sen Mbappe'yi küçümseyemezsin abi. 4 kulvarda abi Messi'yi, Maradona'yı, Pele'yi geçmiş adam bu sezon Dünya Kupası'nda. Es geçemezsin. 40 küsür gol atmış La Liga'da. Ben şey diyorum bak yine diyorum. 40 küsür gol atacağına 10 tane atsaydı da takımı için oynasaydı dediğim de var. Dediğim her şey de aklımda yani. 10 tane gol atsaydı da şampiyonluklar yaşasalardı. Takım arkadaşlarını motivasyonunu düşürmeseydi dedim. Beleş Mbappe evet penaltı hep penaltıdan da attı. Beleş attı, boş kaleye attı golleri biliyorum ama 40 gol yazılmış oraya değil mi La Liga'da? 40 üzeri işte La Liga vesairede. Sonuç olarak bu adamın Arda'yı yanına alıp bir şeyler paylaşıyor olması falan güzel. Kanka maç 10K mı? Maç bileti 15K. Biz onu resmi olarak yazdık oraya. Yani öylesine yazdık o 10K bağış şeyi barını. Maç bileti kişi başı 10K, 15K diye biliyoruz. Bakacağız daha açıklanmadı ama sorduğumuz zaman o şekilde bir cevap almıştık. As gazetesi de Vini bu yorumu Güler'e Brezilyalı'ya bir pas vermemeden sonra yaptı. Arda hep bir kez de bana pas ver. Beni gör. Hep aynı şeyi yapıyorsun söyleminde bulundu. Evet, bu da aynı bu haberi yapan arkadaş. Bir İspanyol adam var. Bu arkadaş zaten çıkarttı bu konuşmaları. Ee, Seslendiriyor. Onların ağız okuma şeyiyle onları seslendiriyor bir İspanyol. Burada da Bellingham sinirli Arda'yı neşelendiriyor. Ya Bellingham Arda'nın sinirlerini alıyor. Sonra Arda da Brahim'i desteklemek için yanına gidiyor. Arda'nın morali bozuk. Oyundan çıktığı için bozuktur. Bellingham da 80'de falan çıktı herhalde. Tam yanlış hatırlamıyorsam. Hatam varsa düzeltin. Arda'nın hemen yanına gitmiş ona moral vermiş işte. Çak falan yapıyorlar eline. Ee, Şöyle arkadaşlar. Ondan sonra o da kalkıyor. Brahim aklına geliyor herhalde. Brahim oyuna giremedi. Hiç oynayamadı. O da Brahim'e destek vermek için Arda Brahim'in yanına gidip tekrar Bellingham'ın yanına geliyor. Şu video viral oldu bugün arkadaşlar. Bu video neden viral oldu bilmiyorum. Kamavinga antrenmanda Vini'yi sakinleştiriyor. Eminim Arda ona pas vermedi. Herkes burada şey yapmış arkadaşlar. Bu videolar falan yapmışlar. Instagram'da gördüm. Abi bu video buradan başlıyor abi. Bu video Arda'nın yanından falan gelmiyor. Bilip bilmeden böyle şeyler de yapmayın abi. Ben mesela Arda Güler'in babasıyla ilgili video yaptım. Babasının konuşması. İspanyol basınına konuşmuş. Yazılı metni resmi olan bir haber arkadaşlar. Bir şey resmi görmeden yapmayın yani. Bir sürü şey yapmış, editler yapmışlar yani. Burada bayağı bir sinirli Vini. Kamavinga onu sakinleştiriyor arkadaşlar. İdmanda Arda pas atmadı falan diyorlar.
ondan sonra. Evet, Canizares. Yine onunla ilgili bir video daha olacaktı. Bir saniye, o da gelir. Eski Real Madrid kalecisi. Oğlum bu eskiden Real Madrid'de kalecilik yaptı mı lan bu adam? Bu adam Valencia'nın kalecisi değil mi abi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Benim mi futbol bilgim yetmiyor? İlk çocukluk zamanlarında mı acaba? Sahaya en uzak çıkış kapısına en yakın koltuk mu 15K? Büyük ihtimalle öyledir. Çünkü Olimpiyat Stadında olacakmış maçlar. La Liga Süper Kupası maçları Türkiye'de, İstanbul'da olacak biliyorsunuz. Ve Olimpiyat Stadında olacak. Bakalım gidebilecek miyiz? Umarım gideriz. Belki takımda Arda var diye Real Madrid'e geldi Mbappe. Yok ya, o kadar değil hocam ya. O kadar. Arda oynamıyordu bile ya. Modric'ler falan varken gelmedi mi abi Mbappe? Modric'ler varken oynamıyordu herhalde Arda. Ya çok kısıtlı süreler oynuyordu. Evet, Canizares'i bir bulabilecek arkadaş var mı? Ben Real Madrid'de oynamadı diye biliyorum ya. Müjdat hocam, sen bilirsin ya. Ronaldo'dan çok güzel frikik golleri yerdi bu arkadaş. Bence kesin biriktirebilirsin o zamana kadar. İnşallah biriktiririz bakalım. Neyse, kimse de bilmiyor ama ben Valencia'da uzun yıllar kalecilik yaptı diye biliyorum. Oynadı. Vallahi ben hiç görmedim ya. Bum Marda Ozi, teşekkürler. Teşekkürler hocam, kesene bereket. Bum. İnşallah yarına bum bum yapacak onlara. Bombasso yapacak, göreceğiz. Valencia'nın eski kalecisi Canizares'ten Vinicius Junior hakkında. Hiç kimse kulübünde böyle bir oyuncuyu istemez. Helal lan. Arda Güler'e de geçen giydirdi ama bugün helal. Sahada sana verdiklerini tutumuyla geri alıyor. Belki Newcastle gibi küçük bir kulüp onu isteyebilir ama Real Madrid değil, kesinlikle katılıyorum. 94-98 arasında Real Madrid A takımındaydı, anladım. Ben hiç hatırlamıyorum çünkü 92 doğumluyum. O yüzden olabilir ya. Ben o dönemlerde bezlerle işim vardı, yani bez dolduruyordum. Rodrigo ve Mourinho. Evet, Rodrigo'nun bakışı, anlat dinliyorum bakışı. Bu da dönecek daha mesela. Bu dönünce ne olacak? Allah aşkına. Her yer şişti kadronun ya. Obez bir kadro oldu valla. Evet, Arda'ya öfkelendi haberleri. Defense Central de yaptı. Mbappe'ye pas verdiği pozisyonda Arda Güler'e kızıyordu kendisi. Mbappe, Vinicius Junior ve Bellingham'ı bir arada oynatmak bir problem değil. Problem bir yıldız oyuncunuz iyi oynamadığında ya da sakat olduğunda olur. İkisini değil, üçünü sahada istiyorum. Aslında bu yazı değil de fotoğrafı size örnek gösterecektim. Vini'nin devamında bu olabilir diye. Abi, şu fotoğraf size futbol olarak ne açıklıyor? Şu soldaki fotoğraf. Soruyorum. Bu fotoğrafın açıklamasını bana yapar mısınız? Recep hocam, hoş geldiniz. Yo, bir tanesi gereksiz değil. Gibi. Eren'in dediği gibi benzer. Bencillik. Üçünün orada oynaması en büyük problem. Bence de öyle. Biri yürüyor, biri koşuyor. Yok abi. Heh. İlker Çetinkaya. Niye yan yana? Çift sol kanat. Evet. Doğru. Abi, ne işiniz var sizin ya? Bir şey diyeceğim. Manita mısınız abi? Bir ayrılın artık ya. Niye hep böyle ya? Geçtiğimiz sezon da hep böyleydi ya. Geçtiğimiz sezon da hep böyleydi. Hep yan yanalar. Hep. Birbirinin sırtına bine. Fotoğrafın açıklaması: iki cambaz bir ipte oynamaz. Mbappe at Arda diyor. Ya Arda pas attıktan sonra ikisinin değil mi? Sıfatül Şakşakiye değil mi bu? Arda'nın pasını gören Mbappe ve Vinicius. Pası paylaşamayan bacanak. Evet, aynı insandan bacanaklar ama. Beli gol. Hay be, Beli gol. Adamı Zidane'la kıyaslıyorlar şu an ya, Bellingham'ı. Vini için o büyük bir abi diyorlar abi. Oğlum, Vini 23 yaşında, bu adam 26 yaşında ama Vini 17 yaşında gibi davranıyor sürekli. O yüzden Bellingham da ona abilik yapıyor. Sarı kart yemesin diye uzaklaştırıyor.
Heh, devamı. Bu sabah Vinicius tüm bu gürültüden uzak gülümseyerek ve yüksek moralle ortaya çıktı. Takım arkadaşlarını kucaklarken görüntülendi ve Kamavinga ile birlikteydi. Bir ara Rüdiger ile konuşurken şöyle dedi. Bana söylenen her şey umurumda değil. İstedikleri gibi konuşsunlar. Kameraya bakıp şu işareti yapıyor. Yani konuşun. Bize doğru bakıyor. Hayırdır lan? Baba bu adam sorunu bizim tarafımızdan görünce çok garipmiş ya. Çok itici bir sorun ya. Ne güzel işte ikisinin de aynı anda. Abi yani çok kötü Vinicius'la bir sorun yaşamak. Evet evet, Vinicius Junior şu an Real Madrid'in sahibi zannediyor kendini. 31 milyon euro maaş alıyor arkadaşlar. Mbappe 30 alıyordu. Mbappe'den 1 milyon euro fazlasını alıyor yani. Şu an Mbappe'yi geçti maaşta. Şimdi pasları kendisine gelsin istiyor herhalde. Abi Perez'in suçu. Perez suçlu burada. Perez, ah Perez ah. Yaşlandın lan. Yaşlandın oğlum, yönetemiyorsun. Vinicius Junior son 3 maç oynanan dakika 251 dakika, 0 gol 0 asist. 0 gole katkı yani arkadaşlar. Hiç gol katkısı yok. 2 tane yaratılan fırsat var 3 maçta. 3 tane top kazanma, 3 savunma katkısı. Arda Güler orta saha oyuncusu. Vinicius atak oyuncusu bu arada. Savunma katkısı beklemiyoruz. Atak katkısı bekliyoruz. Dur geleceğim. Arda Güler son 3 maçta oynanan dakika 154 dakika. Bak 251 dakika oynamış, Arda 154 dakika. 2 tane gole katkı. Gol ve asist. Hangisiyse artık. 12 tane yaratılan fırsat. Bu atak tarafı 12 tane fırsat yaratmış. Bunu Vinicius'un yapması gerekiyor bu arada. 8 tane top kazanma, 7 tane savunma katkısı. Bu da defansif tarafı için. 6 yıl az olmuş, 12 yıl yap. Evet evet. Görüyor musun abi farkı? Bak, bir oyuncunun takıma katkısını, katkılarını görelim. Atak desen yok, savunma desen zaten yok. Bak savunma yine biraz azıcık var. Atak hiç yok adamda ve bu adam atak oyuncusu. Ve bu adam 31 milyon euro kazanıyor. Brezilya'da iyi oynadı. Bellingham İngiltere'de çok iyi oynadı. Mbappe Fransa'da mükemmel oynadı. Arkadaşlar yan yana gelince zaten sorun oluyor. Bunu söyledik zaten. Dünya Kupası'nda hepsi kendi ülke takımlarında tek yıldızdı. Ya tek yıldız demeyelim. Fransa'da çok yıldız var. İngiltere'de Kane falan var ama işte saygı duyuyorlardı Bellingham'a falan. Ama burada bunlar birbirine saygı duymak istemediği için, bütün golleri hep kendileri atmak istediği için burada çakışıyorlar. Olmuyor abi. Olmayacağını zaten söylemiştik, olmayacaktı. Bellingham ve Vinicius Junior. Evet, ikisi bu arada Arda'ya tepki gösterdi o Mbappe'ye attığı pozisyonda. İkisi birden Arda'ya bağırdı. Bellingham da buradayız lan, bizi görmüyor mu? Var ya bir tane Kuzey Tekinoğlu'nun durakta beklediği sahne. Buradayız oğlum, görmüyor musun bizi dediği pozisyon. Aynısını söylediler. Konuşuyorlar bakalım. O pozisyon out'a çıktı hocam. Evet, gelelim yarınki maçın e, kamp kadrosuna. Çağrılanlarımız diye paylaşmışlar. Real Madrid resmi sayfası. Courtois, Lunin, Mestre, Huijsentrend, Konate, Cucurella, Carreras, Rüdiger, Dumfries, Mario Rivas. Orta saha Bellingham, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Sestero, Alex Siriya. Atak oyuncuları Vinicius Junior, atak diyoruz ama Vinicius da sayalım hadi bakalım. Atak katkısı olmasa da. Mbappe, Espi, Brahim, Yan Diomande, Mourinho'nun kamp kadrosu olacak yarın için. Fernando Morientes eski Real Madrid forvetlerinden. Vinicius'u kayıp bir dava olarak görüyorum. Kayıp kelebek. Canizares ile birlikte Bernabeu'dan uzaklaşabilecek bir başkası diyorlar. Vallahi adam doğruyu söylemiş. Hiçbir şekilde bu adamları uzaklaştırmayacaksınız. Bunu uzaklaştıracaksınız buradan. Şöyle bak. Arda Güler La Liga'da haftanın 11'ine seçiliyor arkadaşlar. Arda Güler La Liga'da haftanın 11'inde. Kime göre? FOTMOB'un La Liga takımına dahil oluyor. Arda Güler Rafinha'nın yanında 8.6 ile orada kendisine yer edinmiş dostlar. Bu da
muhtemel ilk 11 dizilimi arkadaşlar. Sociedad karşısında muhtemel kadro. Espanyol karşısında kullanılan kadroya hiçbir değişiklik yok. Arda Güler ve Bellingham bir kez daha orta sahada birlikte görev alacak. Diomande niye oynamıyor acaba ya? Diomande niye oynamıyor arkadaşlar bu arada? Neden oynamıyor? Balon mu acaba? Arda yedek kalırsa valla bilmiyorum. Arda yedek kalmaz. Ya şeyde de paylaşıldıydı ya. Dünkü maç görüntüsünde de maç kapağında Arda'yı paylaştılar ama ülkelere göre paylaşıyorlar belki de bilmiyorum. Çünkü burada da Courtois'ı gördük mesela. Bak şurada Courtois'ı paylaşmışlar. Normalde burada paylaşılan Arda vardı. Onu artık ülkelere göre mi ayarlayıp öyle bir şey var mı? X'te bilmiyorum da. Evet, Yan Diomande'nin bölgesinde yine Arda oynayacakmış. Ya bu muhtemel ilk 11 arkadaşlar. Hiçbir şekilde kadroyu bozmamışlar. Kukureya falan ne zaman dahil olacak bilmiyoruz kadroya. Diomande 150'lik oyuncu değil. Max 60-70 kesinlikle katılıyorum. Eskiden dilenci birinciydi şimdi. Birdi şimdi çok. Arda çok daha kaleye şut çekmez artık. Real Madrid, Real Sociedad'a karşı son 10 maçının 7'sini kazandı. Yarın tekrar oynuyorlar. Bakalım neler olacak. Arda ilk 11 olacak mı? Maçı da canlı takip edeceğiz. Like atarsanız ve arkadaşlar abone olursanız bu maçı da birlikte izleriz. Lütfen yayına da bir like atalım. 500 kişiyiz. 200 like var. 300 kişi ne yapıyor? Atıverin abi, parasız, ücretsiz. Evet, lider diye paylaşıyorlar Bellingham'ı. Bu takımın lideri midir sizce? Onu da soralım dostlar sizlere. Mbappe Instagram'da paylaşımını yapmış arkadaşlar. Mourinho derinlik eksikliğinin ele alınması gereken bir sorun olarak belirledi. Sezonun ilk maçı bu yolla kazanıldı. Derinlik kadro derinliği, sonradan giren oyuncular derinliği. Real Madrid'deki oyuncular zaten başarıya sadece ilk 11'e bağlı olmayacağını biliyorlar. Bence Mourinho'yu Arda oyundan alarak onu istemeyenlere yaranmaya çalıştı bence. Mourinho Arda'yı oyundan alarak onu istemeyenlere, yani Vinicius gibi mi? Arda'nın kesin gol atması lazım yarın. Kesinlikle Gabe Sound hocam, katılıyorum. Yani artık 7 tane kilit pas atınca sen çıkıyorsan ilk abi şut at. Şut çek abi, gol at. Boş ver. Bu arada Arda'yı ben bilmiyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim mi size arkadaşlar? Diomande burada başlıyor, Arda burada başlıyor. Ne diyorsunuz? Bir anda aklıma geldi. Bu içimde yoktu, bir anda geldi. Ne diyorsun? Diomande burada oynuyor. Arda burada oynuyor. Bak görebiliriz yarın. Derinlik 60 dakikada oyundan alınan defanstan forvete nokta atışı yapabilen Arda. Abi gitsin gerekiyorsa, ya ne diyeyim ya. Ama Arda çok mutluymuş burada. Babası öyle açıkladı. Çünkü Bernardo hiçbir şey yapamadı burada. Diomande burada başlayacaktır. Benim tahminim tabii ki de bu. Arda Bernardo'nun yerinde, Diomande burada başlayacaktır. En kötü Arda yine burada başlar. Bernardo çıkar, Arda buraya geçer. Diomande Bernardo'nun, yani Arda Güler'in olduğu bölgeye geçer. Bernardo Diomande değişikliği, Arda Güler'le de Diomande pozisyon değişikliği diyeyim öyle arkadaşlar. Ya da Arda'yı belki yedek bırakacak. Evet, Mourinho benim ilk 11'im belli değil diyordu. Yani herkes ilk 11'de oynayabilir diyordu. O açıklamayla ilgili bir şey bu da. Mourinho bir Espanyol yardımcısına kapa çeneni ve yerine otur diyor burada. Yine o seslendiren adam var ya, bütün olayları gün yüzüne çıkaran bu İspanyol adam. Ağız okumayla işte Vinicius'un ne dediğini, Bellingham'ın Arda'yı teselli ettiğini, Mourinho'nun bunu da açıklamış. Bu adam da az değil ha. Kale arkası kameralarının görüntülerini seslendiriyor. Son dakika Mourinho 2 yeni transfer daha istiyor. Orta saha ve santrafor sanırım değil mi ST? The Athletic'in haberi. Abi orta sahayı ne yapacaksın abi? Evde de mi kadro? Antrenman maçlarında orta saha eksikliği mi yaşıyorsun? Ya nereye? Ya neden? Açıklama yap lütfen. Vallahi garip ya. Ne olmuş ne olmuş neler olmuş? Yan Diomande arkadaşlar tanıtıldı. 25 numaralı formasıyla. Perez yaşlandın ya. Arda Güler idmandan gülümsüyor dostlar. Mourinho tüm takım için futbollarında düzen ve dayanışmayla birlikte günlük
talepler ve disiplin temelli bir kültür oluşturuyor. O sadece iradesini dayatmak yerine ikna etmek ve kazanmak istiyor. As gazetesinin haberi. Kazanmak istiyor. Zaten şey demiş, ne olursa olsun kazanalım. 1-0 olsun bizim olsun kafasında Mourinho, bu arada söyleyeyim. Bellingham sakat olamaz abi, idmanlarda oynuyor cayır cayır. Maçtan sonra ayağı topallıyordu. Arda'nın yanında otururken de ayağında buz vardı. Hatta Espi'nin attığı golde seksek zabıta gibi gidip adamı sevinmişti golde. Seke seke gitmişti. Ama idmanlarda bayır domuzu gibi oynuyor. Böyle devam ettik. Mourinho takımın geçiş oyunlarını kontrol edememesini geliştirmesi gereken bir alan olarak belirledi. Geçiş oyunlarını. Bu onun oyun tarzı için temel bir unsur. Geçiş oyunu oynayacak. Ancak takımın tam anlamıyla senkronize olmasının zaman alacağını anlıyor. As gazetesi haberi yine. Eninde sonunda Arda'ya muhtaç kalacaklar ve bunu biliyorlar. Ama onun için Arda'nın işte bir 4-5 maç yedek kalması lazım. Tchouaméni idmana çıkmıyor arkadaşlar. İdmanlarda yok. 2000 kaçtan bu 99-2000 yıllarından bu yana kadar en fazla pozisyon yaratan oyuncular arkadaşlar. Pozisyon üreten yıllık olarak, sezonluk olarak. Arda Güler 2025-26 sezonunda sizde bahsetmiştim. 70 gol pozisyonu üretmiş. Vinicius Junior bu şeye 3 kez girmiş. 64, 68 ve 69 da girmiş bu arada. Pozisyon üretmeye, gol pozisyonu yaratmaya, büyük fırsat yaratmaya La Liga'da. Ama Arda Güler zirvede ve senin kadar süre almadı. Senin kadar kredisi yok. Çok çok kötü maçta. Bak, geçen sezona gidiyorum şu an. Gittim, hop astral seyahat, Yusuf Güney Salih. Gittim baba. Maçlar geldi kafama. Toplar ezildi. Hiçbir şey yok. Defansa gelinmedi. Ve bir şekilde 90 dakika o sahada kaldın. Hep şey demiştik. Yorulmuşken, takım yorulmuşken Arda kalsaydı, lan çıkmasaydı 65'te bir şeyler yapardı dediğimiz anları hatırlıyor musunuz bilmem. Bu anları çok fazla söyledik. Arda bu sürelerde her maçta 90 dakika onun gibi yürüyerek bile kalsaydı o sahada, yine bir pasıyla orayı, ben sana bir şey diyeyim mi, 2 katı yapardı. 140 abi. 140 gol pozisyonu, bak diyeyim sana. 140 gol pozisyonu. Evet evet, 140 150. Vini'ye haksızlık etmeyelim. Arda yedekte oynarken Mbappe hep oynuyordu ki istatistik kassın diye. Vini bomboştu, vermiyordu. Arda ama Vini kızmıyordu. Durumun farkındaydı. Ses çıkarmıyordu ama artık vermeli. Yok, artık şu an hiçbir şekilde vermemeli Vini'ye. Çünkü oynayamıyor abi Vini. 25-26'da toplam 139 gol pozisyonu var ve bu takım ikinci mi oldu? Vah vah. Evet, Vini'nin bak mesela 140, sadece iki oyuncudan 140 arkadaşlar. Abi profil resmim nasıl? Valla göremiyorum kardeşim, çok küçük ya profil. Profilleriniz çok küçük, bakayım mı şuradan. Sezer Real Madrid. Arda Güler 10 numaralı forma. Evet, güzel. Ama çok uzakta olan bir hayal maalesef. Arda alışveriş için Kukureya'yı gönderiyor arkadaşlar. Onu seçmiş. İdmanda bir ters köşe yapıyor var ya. Üf. Üf. Teşekkürler Enes hocam, hoş geldiniz. Kukureya'yı pazara, bak görüyor musun? Armandalı oynattırıyor Kukureya'ya. Bak kolları görüyorsun. Armandalı kardeşim 2 ekmek de bize deyip sonra pasını çıkarıyor burada yine birine. Mbappe'ye. Mbappe. Arda Güler bu sabah Joselu 2.0'ın kariyerini bitirdi. Yani Espi'nin. Abi ayak için lan nasıl kullandın oğlum o ayak içini ya. Görmüşsünüzdür. Hepiniz de zaten görüyorum. Hep Instagram'da da beğenilerinizi görüyorum. Böyle milletin videolarına beğeni atıyorsunuz Instagram'da. Böyle editler yapan arkadaşların videolarında sizlerin de beğenileri gözüküyor. Hepiniz biliyorsunuzdur bence. Abi böyle bacak arası yok yalnız. Ayağı bu tarafa gösterip bir anda oraya döndürüp bir bacak arası atıyor SP'ye. Baya gülüyorlar orada da. Tchouaméni antrenman yapmıyor ve Real Madrid'in Sociedad'a karşı oynayacağı maçta kadroda olmayacak. AS gazetesi yaptı haberi. Yan Diomande'nin açıklaması: merhaba Madridistas. Burada olmaktan mutluyum ve yarın Bernabeu'da sizleri görmek için çok heyecanlıyım. Hala Mardin. Hala Mardin. Bu nereden çıktı ya?
Evet, Jude Bellingham zabıta orada mutlu bir zabıta görüyoruz. Maaşlar yatmış. Bir sonraki sözleşme yenilemesi bununla olacak. Vini'nin üstüne çıkacaktır maaşta ve bu kapıyı Perez araladı. Bu kapıyı Perez açtı. Maaşlar çok büyük derdiniz olacak. Oğlum Arabistan takımı mısınız siz? 30-30 veriyorsunuz herkese. Hadi Mbappe'ye bonservis ödemediğiniz için Mbappe maaşını yüksek çekti. Vini neyi çekti abi? Ne yaptı da neyi çekti? Şu fotoları yakınlaştırmam komedi. Ne yapayım ya? Son dakika Real Mardin Granada'dan Oscar Nasse'yi transfer etmeye çok yakın. 21 yaşındaki Ganalı stoper Castilla ile başlayacak. Yani altyapı takımıyla başlayacak. Abi bu arkadaş 19 yaşında ya. Şu arkadaşı diyorsan 19. Brahim Diaz Real Madrid'in yeni formaları tabii ki de ama 2000'lerin formaları arkadaşlar. Ben de biliyorsunuz retro aşığıyım. Yine hoşuma gitti. O mor renkler özellikle Eflatun. Eflatun rengi Real Madrid'in asıl renkleri arkadaşlar. Orada duruyor. Vallahi beğendim ben yeni kombinleri. La Liga Türkiye sayfası Yıldız diye Arda Güler'i paylaşıyor. Biri de Güler diye bunu paylaşıyor. Ulan adam sakatlandı bu arada ya. Abi Yıldız diye paylaştı diye gitmiş o da Güler diye paylaşmış ya. Kenan Yaldız. Evet Trent'te Real Madrid'in yeni değil eski yeni şeyiyle paylaşımını yapılmış. O da reklam çekiminde oynamış. Abi gerçekten güzel beğendim ya ben eşofmanları falan. 2000 yılları güzelmiş abi biz kafa hep eski de bizim ya. Abi bu fotoğraf niye var? Yapay zekayla mı oluşturuldu bu? Tchouaméni ve Fede Valverde çekimde bir yan yanalar. Yani al işte ya. Abi yok. Milletin kafa hemen bizden ya ben gördüğüm anda aklıma geliyor da millet bunun editini bile yapmış. Neler oluyor ya? Bu ne abi? Yaşlandın Salih. Buna da ağlıyor diye damla mı koymuşlar? Kime? Bellingham evet mutlu zabıta devam ediyor. Abi Livakovic'i almış Barcelona. Sebebi neydi acaba? Niye aldılar? Kenan'ın sakatlığı hiç iyi olmadı. Uluslar Ligi maçları maalesef olmayacak hiçbir maçta. En son Fransa maçında dönecek. Mbappe. Al işte. Arda pas attığın adama dön bir bak istedim. Tamam mı? Pas attığın Sıfatül Şakşaki'ye dön bir bak istedim. Arda'dan pas alamayınca Mbappe değil mi bu abi? Yayın mı gitti? Ne oldu ya? Vallahi yayın gitmiş herhalde. Abi Arda'dan pas alamayan Mbappe sıfatü şakşakiyesi. Trend gidiyor mu? Vallahi bilmiyorum ki. Yayından düştük. Gelmedi mi ya? Gelmiştir. Alo. Geliyor mu? Geldik geldik buradayız ya. Evet zaten son bir iki haberimiz kaldı. Trend gitsin ya. Vallahi abi Liverpool'la ilgili bir haber vardı. Dün söylemiştik. Bakalım neler olacak. Alvaro Arbeloa tüm maçları izledim. Premier Lig'de şu anda hazır tek bir takım bile yok. Evet, ünlü profesör yine incelemiş şeyi. Nedir? Premier Lig'i incelemiş. Özledik açıklamalarını ya. Vallahi bir tık özledik. Tüm suçlu benim. Evet abi As gazetesi yazmıştı. İster misiniz bilmiyorum. Eğer istiyorsanız bu habere gelen yorumlar var. Tek tek çevireyim okuyayım diyorum arkadaşlar. Taraftar yorumları. Vinicius Arda bana bir tane ver. Arda bana da bir tane ver. Hep aynı şeyi yapıyorsun. Abi bu nedir ya? Of of of. Yaşa tartışma. Vini'nin Arda'yı azarlaması ve el hilali ve el kol hareketi ve Mbappe arasındaki an arkadaşlar.
Bununla ilgili bir yorumlara bakalım isterseniz. İstiyor musunuz, istemiyorsanız kapatıp gideceğim yayını. Burada şu şekilde yazmışlar ama şöyle bir çevirelim arkadaşlar. Çevirerek okuyacağız buradan. Real Madrid'in böylesine tartışmalı bir oyuncunun sözleşmesini yenilemekte ne gibi bir çıkarı olduğunu merak ediyorum. Anlamakta zorlanıyorum diyor. Hemen geldik. Hepsini okuyacağım. Ne yazıldığını bilmiyorum. Şöyle direkt çevir diyeceğim. Birkaç tane okuyalım. Yenilerseniz ve bedava olmaz. Gelecek yıl satmanız gerekirse çok iyi olduğu için servet değerinde satarsınız. O yüzden diyor oldu kadroda tutuldu diyorlar. Böyle bakalım ne diyorlar. Onunla aynı şeyi söylemiş herhalde. Bunlar birbirine mi cevap vermiş ya? Hep aynı adamdan. Ha. Böyle bakayım. Vinicius kimseye şikayet edecek durumda değil. Aldığı her topu kaybediyor ve Mourinho onu oyundan çıkarmak veya yedek kulübesine bırakmak için cesaret göstermesi gerekiyor. Alçak gönüllülük dersi. Arkadaşlar bakın İspanyollar yazıyor bu yorumları. İspanyollar yazıyor. Yani bu As gazetesi üyeleri yapıyor bu yorumları. Ne için sopa başı ne için sopa başı kopmuş bir tavuk gibi koşup topu tribünlere göndermek için mi? Yoksa defans oyuncusunu geçip sonra yere yığılmak için mi? Her neyse evlat. Umutsuz vakasın. Florentino aklını başına toplamazsa bu yıllar uzayıp gidecek diyor arkadaşlar. Tavuğu lavuk diye okumam peki. Yayın düşüyor Salih. Vallahi niye düşüyor bilmiyorum hocam ya. Abi bu yorumu sen mi yaptın? Yok. Olmayan bir sorun varken neden bela arıyorsun? Senin neyin var? Topu istiyorsa bu senin için büyük bir sorun mu? Onu sürekli kötü adam gibi göstermeye çalışıyorsun. İğrençsin. Bu da gazeteyi yorumla şey yapmış. Lan topu istiyor da kardeşim. Aleykümselam. 46 yaşındayım ve takımda beni bu kadar tiksindiren tek oyuncu bile görmedim. Umarım Mourinho onu ait olduğu yere yedek kulübesine koyar ve başka bir takıma gider çünkü Kroos'un yokluğu ve bu adam yüzünden hiçbir futbol oynamıyorlar. Bu da maçları izlemek istemememe neden oluyor. Abi bu nasıl bir cümle ya? Maçları izlemek istemiyorum diyor bu yüzden. Real Madrid'in sahip olabileceği muhteşem takımla. Adam tiksiniyormuş Real Madrid'den bu yüzden. Bir bakıyorum şöyle yorumlara da. Dur bakayım. Başka farklı yorumlar arıyorum ya. Kesinlikle haklısın dostum. 52 yaşındayım ve ben de aynı şeyleri yaşıyorum. Hatta ömür boyu hayranı olduğum Real Madrid'in maçlarını izlemeye bile üşeniyorum yazmış birisi de. Oğlum iki kişi arasında mı konuşuyor oğlum bunlar? Ne ya? Dur. Göremedim ki. Jose Miguel. Bunun için çalışması gerekiyor. Onun baskı yaptığını görmeden ona pas vermezdim diyor. Vinicius Junior için söylüyorlar. Arda senin aksine zeki bir oyuncu. Sen her topun ayağında olmasını bekliyorsun. Asla boş alanda oynamıyorsun. Anlamsız driblinglerle hava atmaya çalışıyorsun. Ve La Cojo, Mentaka'yı bile geçemiyorsun. Yani saçma sapan bir oyuncuyu bile çalımlayamıyorsun diyor. Ya ismini okuyamadım da değişik bir isim. Öyle bir futbolcu var mı onu da bilmiyorum. Kesin onların aralarında bir espri ismidir. Vini parlayacak tıpkı Mbappe gibi. O da hiçbir zaman takım oyuncusu olmadı. Esma Karahasan teşekkürler. Kesinize bereket. Destekleriniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Direkt sayfayı çevir.
Yok olmuyor hocam. Bu yorumlar kısmını çevirmiyor ya. Yorumlar kısmını çevirmiyor. Evet bir mesaj yazsaydın da güzel olurdu ya Esma Hanım ya yazsaydınız daha güzel olurdu. Şeyi çeviriyor abi. As sayfasını komple çeviriyor ama yorumlar kısmını çevirmiyor. Vini sana gider. Bana mı? Vallahi Vini bana değil ya. Bana niye gitsin abi? Dur. Real Fener maçıyla çakışıyor. Hangi maçı izleyeceğiz? Vallahi ben Real maçı izliyorum arkadaşlar. Kanalımın konsepti içeriği de bu. Ve son günlerde garip garip yorumlar görüyorum. Kardeşim artık yükselmenin zamanı gelmedi mi? Neden hep Arda Güler videosu çekiyorsun? Ya kardeşim Allah Allah. Ya çok garip garip. Sanki bir yerden gelmiş gibi bu isimler bir de arkadaşlar bu insanlar. Çok garip garip yorumlarla karşı karşıya kalıyorum. Hep Arda Güler görüyorum. Hep Arda Güler haberi görmekten. Abi izleme o zaman çok basit ya bak. İzleme. Bak Arda Güler haberi görmek istemiyorsun. Çok basit bir şey söylüyorum. İzleme abi. Bak izleme. Bu kanal Arda Güler, Real Madrid, Kenan Yıldız sakat. Maçını açtık, izledik, yayını da açtık. Ki videonun abi ben son videomda ne var biliyor musunuz? Fulham Chelsea maçını konuştum. Kenan Yıldız'ın sakatlığını konuştum. Ronaldinho'nun futbola dönmesini konuştum. Abi sen başlık ve kapağı görüyorsun bak. Başlık ve kapağı görüyor adam. Aa Arda Güler'i konuşmuş. Ulan gir bir videoya. Ben haberin içindeki en önemli detayı başlık ve kapağa koyuyorum. Video sadece bir yerden ibaret değil ki. Bazen komple Arda Güler. Meyve veren ağaç taşlanır, zabıta savar. Hadi kesinlikle katılıyorum abi. Türk futbol bataklığından seni de çekmek istiyorlar reis. Ya var abi gidin bir sürü şeyler var. Yamalı çeken de vardı. Adam bana diyor ki Türkiye Ligi'ni niye çek? Bak onun için başka kanal açtım. Türkiye Ligi, Süper Ligi'ni konuştuğum kanal var. Oraya bakabilirsin. Buraya bulaştırmak istemiyorum abi. Burası bizim kendi alanımız. Burası bizim Kenan Yıldız Juventus'a nasıl takılıyorsa konfor alanı. Bura bizim konfor alanı abi. Oo Hasan'ım hoş geldin Hasan Selen. Şahsen ben yurt dışında parlayan gençlerimizle ilgili devamlı içerik üretmen hoşuma gidiyor. Bizim de hobimiz bu. Evet. Bura bizim Avrupa'mız. Aynen öyle. Süper Lig izlenir mi? Bizde hakem konuşuyor sadece. Futbol konuşulmuyor. Salih Junior. Abi çok garip ya. Garip garip şeyler de görüyoruz tabii. Ya çok basit. Yani Arda Güler veya başka bir şey duymak istemiyorsan gidebilirsin yani. Şimdi seviye atlamanın zamanı gelmedi mi Salih? Neden Türkiye Ligi'ne girmiyorsun? Neden işte başka futbolcuların haberleri yok? Ulan ben Enes Ünal'den bahsetmişim bak. Enes Ünal 2 golle geri dönmüş o sakatlığın ardından arkadaşlar. Yani çok ciddi bir sakatlık bak çapraz bağ kopması. Başlık Arda, kapak Arda. Hep yine Arda. Bak o videonun içine yazmış. Enes gol attı niye bahsetmedin? İzlememiş ki adam. Sadece taş atmaya gelmiş oraya. Böyle gelmiş taş atmış gitmiş. Ben sohbete geliyorum valla bazen o bile keyifli oluyor. Mesela bak sadece sohbete gelen arkadaşlar var. Onlar tabii ayrıdır bizim için o arkadaşlar. Teşekkür ederiz sadece sohbetimize gelen dostlar varsa eğer. Vallahi sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Çünkü birisini böyle sevmek, kabullenmek zordur. Bak Hasan Selam burada 1 milyon abonesi vardı kardeşimin de. Zamanında oyun videoları çekiyorduk biz. Oradan arkadaş olduk. 50 bin abonem vardı mesela benim de. 50-55 bin abonem vardı. O da yazmış bak. Ben askere gidince mesela kanal battı benim. Hasan bilir yani o dönemleri. Güzel de bir dostluğumuz oldu. Evime kadar gelmiştir benim. Vini suratına ne yapmış öyle? Arda tanımadığı kişi. Aynen öyle. Aynen öyle abi. Adam tanıyamıyor ki. Vini zannetmiyor. Evet çok doğruydu ya. Lan oğlum nasıl kaçırdık Hasan'ım ya. Vallahi aydınlattı burayı geldi. Salih seni çok seviyoruz kardeş. Teşekkürler hocam. Hayırlı yayınlar kardeşim. Seni büyük bir keyifle izliyorum. Teşekkür. Ne günlerde. Vallahi Hasan'ım 1 milyondu. Biz 50 bindik. Askere gittik battık biz ya. İşte burada yeniden bir canlanmaya tabutları hoşata arkadaşlar. Tabutları hoşatayı vurmaya çalışıyoruz. Tekrardan mezardan kalkmaya çalışıyoruz bakalım. O Salih Bıra zamanları mı vardı hiç denk gelmedim. Salih Bıra.
Biz aile olarak buradayız. Salih kim takar futbolu? Teşekkürler Gabe Sound hocam, zaten Instagram'dan da konuşuyoruz seninle. Abi doğru. Hasan doğru söylüyor ya. Abi Arda Vinicius'u tanıyamadığı için pas atamıyor. Evet evet. İyi yayınlar Salih Dinyo Bey kardeşim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Baba Esport'la da bir konuşayım ben şu şeyi ya. Arkadaşlar şu bizi Real maçına bir göndersin. Göndermezler büyük ihtimalle de bir soralım. Abone düşük. Abonemiz çok olsa işte orada her yerin kapısı açılıyor. Reis Vini maçtan sonra Arda'nın paylaşımını beğenip kalp attı. Bence Arda'ya karşı bir sorun yok. Maç içinde öyle tepkiler normal geliyor. Evet maçın zaten onu da diyor. Yani duygusal olarak maçı kazanmanın şeyiyle mi söyledi diyor. Olabilir. Ama hem As yaptı bunun haberini, hem marka yaptı, hem herkese. Şu an her yerde var bu haber. Ama bir şey söyleyeyim mi sana? Ne demiştim ben? Neyi seviyorsan, nerede iyisen onu yap. Zaten başarı geliyor. Helal olsun. Vallahi kanka süpersin. Evet, o zamanlar oyun videoları çekiyorduk. Hasan da biliyordu benim futbola yetenekli olduğumu falan. Ya futbol konuş şimdi artık futbol içeriği değil de saha içi içeriği değil de oyuncuları destekliyoruz. Avrupa'da oynayan Türk futbolcuların destekçisi olmaya, sesi olmaya çalışıyoruz kendi çapımızda. Hasan o zaman da demişti. O kanalı kapattığımda neyi seviyorsan onu yap demişti. Ben de sevdiğim bir şeye yöneldim. Zaten antrenörlük de yapıyoruz. Ben Arda için buradayım. Kim takarsa Alettin. Aynen öyle Engin hocam. Öyle gelen de var tabii. Öyle gelen daha çok. Öyle gelin ya, sorun yok. Kanalın kim takar futbol noktasına gelmesi katılıyor. Ben Avrupa'daki tüm Türkler ve sohbet için geliyorum. İnternette Arda Güler videolarının yorumlarına bakıyorum. Şu çocuğu bizim Türkler kadar eleştiren yok. Evet abi evet bak. Bak bizi bizden çok eleştiren yok. Bizi biz sadece kırıyoruz arkadaşlar. Deli gibi ya, yabancılar bile Arda'yı o kadar sahipleniyorlar ki bizimkiler balon oynayamaz yok. Real Madrid'de ne işi var? Benim kardeşim şu anda Gölcük'e imza attı kanka. Üçüncü lig. Bireysel ders verilir hocam. Makul fiyatlar. Ben özellikle Arda için geliyorum. Sevmeyen izlemesin yani. İrlanda'dan selamlar dostlar. Yurt dışında var mı başka? Evet, nereden katılıyoruz? İrlanda gördük arkadaşlar. Costa Rica vardı geçen gün. Etkileşim için yapıyorlar. Salih seni izlemek bir rutinim. Kahvaltıda eşim direkt seni açıyor sofra kurduktan sonra. Çok selamlar ailenize, eşinize de. Sabah attığımız için kahvaltıda yani videolar kahvaltı videosu oluyor aslında bizim. E, Teşekkürler. Çok öyle ailecek izleyen çok insan var. Hakaret yok, küfür yok insanlara. E, tabii bazen zabıta mabıta diyoruz da onlar bir şey değil ya. Senin bıyıkları gidecek yarın. Arda gol atarsa bıyıkları kesiyoruz yine. Aa evet Vini için de geliyoruz. İngiltere diyen var. Var mı başka yurt dışı? Her gün bizi video ile uyandırıyor Salih. Sizi video ile uyandırmak istiyorum arkadaşlar. X garip bir yer. Adamlar Aziz Sancar'a bile sövüyor. Bulgaristan'dan selam. Türkiye'den nereden izliyorsunuz? Ben de bu sabah erkenden izledim videoyu. Valla ben yayını kapatıyorum. Kapattıktan sonra video çekiyorum arkadaşlar. Öyle. O bizim Arda'mız niye öyle biliyor musun kanka? Haset haset. Haset bizim Türk milletinin haset var maalesef. Kesinlikle Hasan'ım ya. Almanya'dan var. Almanya'dan çok izleyenimiz var. Zaten en çok Türkiye'den sonra Almanya'dan izleniyoruz. Sonrasında Hollanda falan da geliyor. İstanbul. Aramızda İrlandalı var. Kırşehir candır. Neşet Baba'nın Kırşehir Çankırılıyız da biz de yakınız. Amaç Salim bıyıkları ne yapacağım futbolu Arda'yı. Bozkır'ın tezkeresi değil ya. Tezenesi. Kanka yiyenler seviyorum seni. Görüşmek üzere. Görüşürüz Hasan'ım. Dikkat et kendine. Konuşalım bir ara ya. Ankara. Ankara'da doğum yerimizde. Suriye'den selamlar. Papaz yine. Azerbaycan'da evet Azerbaycan'dan da izleyenimiz çok. Evet yavaştan gidelim arkadaşlar o zaman biz de. Teşekkürler izlediğiniz için. Bana katlandığınız için. Çenesyus, Salih Yus. Çeneme katlandığınız için teşekkür ediyorum. Yine başınızı şişirdik.
Arayacağım seni inşallah. Tamam tamam Hasan'ım. Vini Türkiye'ye gelirse hepimiz ona güzel bir hediye yapalım. Ağzına sağlık, ağzına sağlık, emeğine sağlık. İyi geceler. Alper hocam teşekkürler senin de desteklerin için. Bıyıkları ve futbol skillleri. Yok ben aslen İzmirliyim. Ya arkadaş için yazdım. İrlandalı olduk. Herkes ülkesini bir yazsın. Sports Channel. Azerbaycan kulübü sabah bugün Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Helal olsun. Başarılar onlara da. Gol atarsa keseceğim abi. Gol atarsa keseceğim bıyıkları. Bir de like atalım arkadaşlar. 445 kişiyiz hala. Bir like atalım öyle çıkalım. Orada da bir güzellik yapın artık. Like atın ya dostlar. Bir 400 like olsun orası. Almanya. Tüm yurt dışındaki dostlara selamlar. Bizi izleyen herkese selamlar. Belçika'ya selamlar. Antarktika'ya selamlar her yere. Salih Türkiye'nin ilk 11'ini yapalım mı? Geç oldu abi. Bir sonraki yayında yapalım. Tekrar hatırlatırsan yapalım bu arada. Esenler'den selamlar. Esenlikler diliyorum efendim o zaman. Yayın ve videolardan haberdar olmak için WhatsApp grubumuzun linki orada arkadaşlar. Alper kardeşim attı. WhatsApp linkimiz arkadaşlar. WhatsApp kanalı. Kimsenin numarası kimseye gözükmüyor. Katılırsanız seviniriz. Vini'ye gol atması için bereket tanrısı gönder. Eyvah eyvah. Okuduk yapacak bir şey yok. Berlin'den selamlar. Berlin'e selamlar hocam. Azerbaycan. Selamlar Azerbaycan'a da. Evet dostlar WhatsApp linkimiz orada. Maçların tarihlerini, maçların saatlerini bugün şu maç var diye bildiriyoruz. Video paylaşıyoruz, bildiriyoruz. Yayınlardan haberdar olmak istiyorsan yine bildiriyoruz. Her şeyi bildirdiğimiz bir WhatsApp kanalı açtık. 500-600 kişiyiz orada. Siz de gelin abi. Ugbucukluk'tan selamlar. Görüşürüz. Allah'a emanet dostlar. Hepinizi seviyoruz. Bu da bağışlar için gelsin. Beğenmeden çıkmayalım arkadaşlar. Like atmadan çıkmayalım. Abi şu daha iyi ya. Evet, sonraki yayın ve videolarda görüşmek üzere. Bir de yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar bu canlı yayına. Çünkü dolu dolu bir canlı yayın oldu. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet.